Evet, bugün kaçıncı tekrarımız bilmiyorum yani videoya başlamak için. Ama genellikle bir sefer başlayıp giderdim. Bugün 3 mü oldu, 4 mü oldu? Daha hala videoya başlayamadık. Neyse, bugün sizlere yarık dudak burnu ameliyatıyla ilgili konuşmak istiyorum. Cleft lip nose deformitesi ya da yarık dudak burnu deformitesi dediğimiz hadise çocukluk döneminde yarık dudağı, yarık damağı olan kişilerin bu ameliyatlar, geçirdikleri ameliyatlar sonrasında dudak onarımı yapıldıktan sonra da burunda meydana gelen deformitelerin düzeltilmesi amaçlanır bu ameliyatta. Yarık dudaklı doğan çocuklarda yarık dudağın ağırlığına bağlı olarak burunda zaten doğuştan olan bir deformasyon, bir bozukluk vardır. Bu o taraftaki burun deliğinin olmaması ya da burun deliğindekinin yetmezliği, burun kanadı kıkırdağının derecesine bağlı hafiften ciddi dereceye kadar olan yetmezliğine bağlı o tarafta ciddi bir burun kanadı eksikliği, basıklığı, yetersizliği, burun uçlarının birbiriyle eşit olmaması, burun kolumella dediğimiz yani burundaki şu bölgenin kısa ve deforme olması, kemik anomalilerine bağlı içeride septum kıkırdağının anatomik pozisyonunda olmamasına bağlı burnun dışındaki yani eğrilikler, akstaki bozukluklar, eğrilikler içeren hafiften ağıra doğru kadar sınıflandırabileceğimiz çeşitli burun ucu ve burun sırtı deformitelerini içerir. Bu ameliyatı biz ne zaman yapıyoruz? Genellikle çocuğun dudak yarığı, damak yarığına bağlı ya da diş restorasyonuna bağlı operasyonlar bittikten sonra ve ergenlik dönemi tamamlandıktan sonra bu ameliyatı yapıyoruz. Bu kişinin tabii psikolojisine bağlı olarak da daha öne de çekilebilir. Ancak genellikle erişkin çağa ulaşan kişilerde yarık dudağa bağlı burun deformitesi olanlar da normal rinoplasti ameliyatı yaşına geldiklerinde bu ameliyatı olabilirler. Bu ameliyatın diğer burun ameliyatlarından ya da estetik burun ameliyatlarından oldukça farkları vardır. Çünkü eksik olan, yetmezliği olan ve normalden aşırı derecede deformasyona uğrayan dokular mevcut bu bölgede. Ve bunların onarılması da standart rinoplasti teknikleri ya da estetik rinoplasti tekniklerini de içermesine rağmen ondan daha farklı teknikleri de birlikte uygulamayı gerektirir. Bu ameliyatta biz neleri hedefliyoruz? Öncelikle buruna gelmeden önce hasta daha önceki dudak ameliyatına bağlı dudağında bulunan izden rahatsızsa bu izin çukur ya da kabarık olması mevcut ise aynı zamanda cubit bow peak dediğimiz yani dudak hattının hattının simetrik olmamasından muzdaripse aynı zamanda dudaktaki vermilyon dediğimiz kırmızı hattaki bozukluklar, yetmezlikler, eksiklikler, asimetriler mevcutsa bunlara da bu ameliyatta müdahale edebiliyoruz. Yani buruna geçmeden dudaktaki deformiteler, dudak yayındaki deformiteler ve dudağın kendi üzerindeki deformiteleri de bu ameliyatla eş zamanlı olarak onarmak mümkün ve onarmak da gerekir zaten eğer hastanın böyle bir şikayeti var ise. Buruna geldiğimizde deformite en çok alttan bakıldığında kendisini belli eder. Bir de yan taraftan bakıldığında, profilden bakıldığında kendisini belli eder. Alttan bakıldığında yarık dudağın olduğu tarafta burun deliklerindeki ciddi bir asimetriyle karşılaşmak mümkündür bu hastalarda. Çünkü burası yarık olduğu için burada kemik yoktur, yeterli yumuşak doku yoktur. Dolayısıyla nostril tabanı dediğimiz yani burun tabanı deliği
burun deliğinin tabanı bu hastalarda ciddi derecede eksiklik arz etmektedir. Buraya yönelik bir müdahale yapmamız gerekir. Onun dışında burun kanadının kıkırdakları içeride sağlam taraftaki gibi değildir. Bu taraftaki burun kanadı kıkırdağında da yetmezlik ve ciddi ciddi yayvanlaşma, yetmezlik bulguları olabilir. Her iki burun kanadı, alt kıkırdaklar dediğimiz alt burun kanadı kıkırdakları birbirinden son derece farklı yapıdadır. Bu yarık dudak burnu olan kişilerde. Dolayısıyla yarık taraftaki burun kanadı kıkırdaklarının da müdahale, burun düzeltilmesi gerekir. Bu işlem en azından benim uyguladığım yöntemlerde oldukça zahmetli bir prosedürdür. Neredeyse yeniden burun kanatlarını, belki her iki burun kanadını da birbirine benzetmek için her iki burun kanadına da müdahale etmek gerekebilir. Yeniden burun kanadı kıkırdaklarını oluşturmak gerekebilir. Dolayısıyla bunun için hasta daha önce ameliyat olmadıysa genellikle burun içerisindeki kıkırdakları kullanıyorum ve genellikle yeterli oluyor bu işlem için. Ancak hasta daha önce ameliyat olduysa, ki benim hasta popülasyonumun %80'ine yakında daha önce ameliyat olmuş hasta grubu oluşturuyor. İçeride, yani burun içerisinde kullanacağım kıkırdak var ise oradan kullanıyorum. Eğer yok ise kulak ve kaburgadan kıkırdak alarak burun kanatlarının yeniden yapılandırmasını yapmaya çalışıyorum. Öte yandan burunun burunun yüksekliğinde de ciddi eksiklikler vardır. Burun basıktır aşağıya doğru ve burun ucu tip dediğimiz burun ucu yetmezliği, basıklığı ve asimetrisi iki tarafta, yani sağ ve sol tarafta da ciddi burun ucu asimetrileri vardır. Bunlara da müdahale etmek için, burun ve yükseltmek için ciddi bir destek koymamız gerekiyor. Burun kanatları, şöyle kıkırdakları düşünür isek bu kıkırdakların arasına da ciddi bir destek koyup burun kıkırdaklarını şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gerçi ne kadar çok dolayısıyla dedim ama herhalde konuşmanın gereği itibariyle söylüyorum. Burun kanatlarının düzeltilmesi, burun tabanının düzeltilmesi, burun ucunun düzeltilmesi, burun ucunun yükseltilmesi ana düzeltmemiz gerektiren noktaları oluşturuyor. Tabii bunun yanında içerideki eğri septumu, nefes almayı engelleyen yapıları da onarmak, düzeltmek gerekmekte. Dolayısıyla bunun içerisine de müdahale ediliyor. Ve aynı zamanda bu iş bir estetik burun ameliyatının komponentlerini ve parçalarını da içerdiği için burun kemiklerinin genişse, büyükse ve hampliyse, yani kamburu varsa onların da alınarak estetik burun ameliyatı komponentlerini de ekleyerek ameliyatı sonlandırıyoruz. Bu ameliyat, ben bütün hastalarıma söylüyorum, tek bir seferde bütün problemlerin çözüldüğü bir ameliyat değildir. Ancak benim hastalarıma söylediğim ya da yapabildiğim şey, elimden gelen en iyisini yapıp bir ameliyatta da yapılabilenin maksimumunu yapmaya çalışıyorum. Ancak bu ameliyatlar sonrasında 6 ay, 1 sene sonra tekrar revizyonel işlemler, tekrar ufak tefek eklemeler daha iyi hale getirmek için yapmak mümkün. Ancak birinci ameliyatta yapılabilecek işlemlerin maksimumunu yapıp mümkünse sonraki ameliyatlara gerek duyulmamasını sağlamaya çalışıyorum. Özel bir konu kleft lipnoz, özel bir alan plastik cerrahinin, rekonstrüktif cerrahinin. Ben de hem dudak yarıkları, hem damak yarıkları, hem de dudak yarıklarına bağlı burun deformitelerine yönelik
cerrahiyi uzmanlığımın ilk yıllarından beri severek yapıyorum, ilgiyle yapıyorum ve o konuda yaptığım ameliyatlardan aldığım haz diyeyim, diğer ameliyatlardan bir miktar daha yüksek. Çünkü sanki bu ameliyatlarla hem çocuklara hem de onların ebeveynlerine, ailelerine daha fazla bir faydam varmış gibi hissediyorum. Dolayısıyla severek yaptığım, uğraşması zor ama severek yaptığım bir ameliyat grubu: dudak yarıkları, damak yarıkları, dudak yarına bağlı burun deformasyonu.